Arabanızın lastiklerine hep 2.2 bar hava mı basıyorsunuz? Eğer cevabınız evetse, size kötü bir haberim var. Belki de en büyük otomobil efsanelerinden birinin kurbanısınız. Ve bu masum görünen alışkanlık, farkında olmadan cebinizden resmen binlerce lira çalıyor. Hadi dürüst olalım. Şimdi bu soruyu kime sorsak büyük ihtimalle tabii ki 2.2 bar cevabını alırız değil mi? Yıllardır lastikçide, sanayide, eşten dosttan hep bunu duyduk. Peki ya bu herkesin bildiği doğru aslında arabanızı her gün yavaş yavaş içten içe bitiriyorsa? Evet, kesinlikle doğru duydunuz. O standart diye bildiğimiz 2.2 bar ayarı, lastiklerinizden süspansiyonunuza, hatta fren performansınıza kadar her şeye zarar veriyor. Bu bölümün sonunda bu yanlışı sadece 30 saniyede nasıl düzelteceğinizi göstereceğim ama durun. Önce bu tehlikeli efsanenin nereden çıktığını bir anlayalım. Peki nereden çıktı bu 2.2 bar takıntısı? Yani madem bu rakam arabanızın kitabında yazmıyor, kim uydurdu bunu? Bütün olay aslında bir kolaycılıktan ibaret. Düşünün, yıllar önce arabalar daha basit, daha hafifti. Lastikçiler de işi hızlandırmak için bir standart uydurdular. Hepsine 32 bas geç. Yani bizim bildiğimiz 2.2 bar. O zamanlar için belki idare ediyordu ama sorun ne biliyor musunuz? Arabalar resmen evrim geçirdi. Ağırlaştılar, teknolojileri inanılmaz karmaşıklaştı. Ama o eski 32 bas geç tavsiyesi olduğu gibi kaldı. Yani biz günümüzün modern arabalarını hala 90'lardan kalma bir bilgiyle kullanmaya çalışıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Tamam, bu eski alışkanlığın arabanıza tam olarak ne yaptığını merak ediyorsunuz. İşte şimdi işin rengi değişiyor. Bu 4 tehlikeyi duyduktan sonra bir daha asla lastiklerinize aynı gözle bakamayacaksınız. Bakın, bu konunun en korkutucu kısmı bu. Hasar dışarıdan görünmüyor, içeriden başlıyor. Basınç düşükse lastik sürekli bükülüp katlanmaktan adeta bir fırına dönüyor ve içindeki çelik telleri, iskeleti eritiyor. Siz dışarıdan baktığınızda sapasağlam bir lastik görüyorsunuz. Ama otobanda giderken bir anda boom! Yüksek basınç ise tam tersi lastiği taş gibi yapıyor, en ufak bir çukurda, bir kaldırım darbesinde cam gibi dağılabilir. Şöyle düşünün, lastikleriniz arabanızın ayakkabılarıdır. Aynı zamanda süspansiyon sisteminizin ilk savunma hattıdır. Yanlış basınçla o yumuşak, darbe emici ayakkabıyı çıkarıp yerine tahta bir takunya giymiş gibi olursunuz. Yoldaki her çukur, her tümsek binlerce liralık amortisörlerinize, salıncaklarınıza bir balyoz gibi iner. Sonra ne oluyor? Abi arabadan bir ses geliyor, tıkırtı var diye sanayinin yolunu tutuyorsunuz. İşte sebebi bu. Bu tablo paranızı nasıl yaktığınızın röntgen filmi gibi. Düşük basınçta lastiğin omuzları yere yapışır ve hızla erir. Yüksek basınçta ise ortası şişer, sadece ortası yola değer ve orası kel kalır. Her iki senaryoda da sonuç aynı. Daha ömrü olan lastiklerinizi sırf bu dengesiz aşınma yüzünden erkenden çöpen atıp bir servet ödeyerek yenisini almak zorunda kalıyorsunuz. Bu resmen israfın daniskası. Ve geldik belki de en hayati konuya, can güvenliğiniz. Lastiğinizin yola değen o küçücük alanı var ya, işte bütün yol tutuşunuz o alana bağlı. Yanlış basınç o alanı daha da küçültüyor. Yani daha az tutunma, daha az kontrol demek. Acil bir durumda frene asıldığınızda o birkaç metrelik fark, işte o fark her şeyi değiştirebilir. Virajda arabanın yoldan kopması, ıslak zeminde kızaklama, hepsinin kökünde bu basit hata yatıyor olabilir. Şu ana kadar anlattıklarım eğer sizde bir ben de böyle yapıyordum" hissi uyandırdıysa emin olun yalnız değilsiniz. Şimdi tam sırası, hemen o beğen tuşuna basın ve bu bilgiyi bilmeyen bir sevdiğinizle, eşinizle, dostunuzla paylaşın. Onları hem binlerce liralik masraftan hem de büyük bir tehlikeden kurtarmış olursunuz. Tamam, yeterince korkutucu şeyden bahsettik. Şimdi derin bir nefes alın çünkü çözüm o kadar basit ki inanamayacaksınız. Üstelik her gün defalarca gördüğünüz bir yerde. İşte bütün karışıklığın başladığı yer tam olarak burası. Eminim çoğunuz lastiğin yanağında kocaman harflerle yazan o basınca bakıyorsunuz değil mi? İşte o arabanız için gereken basınç falan değil. Asla değil. O rakam lastik üreticisinin "bak bu lastik en fazla bu kadar basınca dayanır, patlarsa sorumluluk bende değil" demek için yazdığı yasal bir uyarı. Yani o lastiğin kendi limiti. Sizin arabanızın yani o mühendislik harikasının ihtiyacı olan gerçek değer çok daha ulaşılabilir bir yerde saklı. Doğru cevap işte burada. Sürücü kapısını açtığınızda kapının kasasında göreceğiniz o küçük etiket. Bu etiket arabanızın kimlik kartı, kullanma kılavuzunun özetidir. Mühendisler arabanızın ağırlığını, yük dağılımını, süspansiyonunu, her şeyini hesaba katarak en ideal, en güvenli, en verimli basınç değerlerini sizin için oraya yazmışlar. Gerisi teferruat. Peki, etikete baktınız ve bir gariplik fark ettiniz. Ön ve arka lastikler için farklı değerler yazıyor. Herhalde bir yanlışlık var diye düşünmeyin sakın. Bunun çok ama çok mantıklı bir sebebi var. Olay tamamen fizikle, dengeyle ilgili.
Arabaların büyük çoğunluğunda o ağır motor önde olduğu için arabanın önü arkasından daha ağır çeker. İşte bu ekstra ağırlığı taşımak ve özellikle sert frenlerde arabanın dengesini korumak için ön lastiklerin genellikle daha farklı bir basınca ihtiyacı olur. Mühendisler bunu sizin yerinize düşünmüş, size düşen tek şey o etikete harfiyen uymak. Artık ne kadar basacağımızı biliyoruz. Çok güzel ama nasıl basacağımız da bir o kadar önemli. Şimdi işin en kritik püf noktasına geldik. Eğer bu bölümden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o cümle bu olsun. O etikette gördüğünüz değerler soğuk lastik içindir. Yani lastikleriniz en az 3 saat dinlenmişken veya en fazla 1-2 kilometre gibi çok kısa bir mesafe gitmişken ölçülmelidir. Çünkü siz aracı kullandıkça lastik ısınır, içindeki hava genleşir ve basınç yükselir. Eğer uzun yoldan gelip benzinlikte hava basarsanız tamamen yanlış bir ayar yapmış olursunuz. İşte size başta söz verdiğim o sihirli formül sadece 30 saniyenizi alacak. Kapıyı aç, etiketi bul, sabah ilk iş, lastikler soğukken ölç, güvenilir bir basınç ölçerle etiketteki değere ayarla. Bu kadar basit. Bu basit alışkanlık sizi binlerce liralık masraftan ve gereksiz risklerden kurtaracak. Bunu her ay düzenli olarak yapın. İyi de ben daha geçen ay ayarlamıştım yine düşmüş diyorsanız bunun sebebi hava durumu. Tıpkı bizim gibi lastikler de soğukta büzüşür, sıcakta genleşir. Hava soğuduğunda basınç düşer, ısındığında ise artar. Özellikle o sert mevsim geçişlerinde lastik basıncınızı kontrol etmeniz hayati önem taşır. Yani göstergedeki o lastik basınç ışığı yandığında bilin ki bir arıza değil, bir uyarı alıyorsunuz. Şimdi konuyu toparlarken kuralı bozan ama aslında daha da güçlendiren önemli bir noktaya değinelim. Elbette. Aranızda bazı eski model, daha hafif arabalara sahip olanlar olabilir ve sizin arabanızın etiketinde şans eseri 2.2 bara çok yakın bir değer yazıyor olabilir. Eğer durum buysa harika. Ama bu 2.2 bar efsanesinin doğru olduğu anlamına gelmez. Bu sadece sizin arabanız için tesadüfen doğru değerin bu olduğu anlamına gelir. Ana kural asla ve asla değişmez. Rehberiniz kulaktan dolma bilgileri değil, her zaman kapınızdaki o küçük etikettir. Bu sözü lütfen aklınızdan çıkarmayın. Lastik basıncını kontrol etmek gibi bedava ve sadece birkaç saniye süren bir bakımı görmezden gelmek size en ağır faturaları, en büyük sorunları getirebilir. Unutmayın, siz arabanıza ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Çok basit. Yarın sabah arabanıza binmeden önce ilk işiniz o kapıyı açıp etikete bakmak olsun. Sonra da hemen yorumlar kısmına gelin, arabanızın modelini ve etikette yazan doğru basınç değerini yazın. Bakalım kimler yıllardır arabasını yanlış basınçla kullanıyormuş. Kendi tecrübelerinizi, başınızdan geçenleri bizimle paylaşın. Bu gibi hem para kazandıran hem de hayat kurtaran daha fazla bilgi için Gaz Fren şanzımana abone olup o bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Ve eğer bu anlattıklarım hoşunuza gittiyse bir süper teşekkür ile desteğinizi göstermeniz bizi çok mutlu eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, tekerinize taş değmesin.